Merhaba arkadaşlar. Sevim'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yeni bir proje ile karşınızdayım. Bikini üstü pullu üçgen bir paroya öreceğiz. Bunun için pula ihtiyacımız var. Benim ipim Alize Diva. Renk numaram da 67. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için. Tabii farklı renklerde de örebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Tığım 2,5 milimlik tığ. Hemen başlayalım. 14 zincir çekerek başlayalım. Biraz bol çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 çektim. Fazlalığı dibinden çıkartırız. Sıkıntı yok. Çift tığ üstü alıyoruz. Altıncıya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçlü trabzan yapıyoruz buraya. 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir bırakıp 3. zincire bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, üçüncüye bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı zincirin içine bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. 2, 3. Toplamda 1, 2, 3, 4 baştaki zincirle beraber 5 çubuğumuz oluyor. Burada 6 zincir çekerek dönüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Çift tığ üstü alıyoruz. Hemen dibine bir tığ, hemen dibine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu artışımız oluyor. 2 zincir çekiyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi buraya üçlü trabzanı yaparken pulumuzu takacağız. Şu durumda alıyoruz pulumuzu. Şu şekilde elimizde tutuyoruz. Bu şekilde önden arkaya geçiriyoruz. 3 tanesi tığımda. Üçünü birlikte alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Çift tığ üstü alıyorum. Hemen yanına trabzanın üstüne üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Birinci değil, ikinci zincirin üçüncü zincirin içine üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı zincirin içine bir üçlü trabzan daha yapıyorum. 6 zincir çekerek dönüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde dönüyorum. 2 üçlü trabzan yine hemen dibine yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırada pul yerleştirmeyeceğiz. Bu sırayı bu şekilde dibe kadar, diğer tarafa kadar örüyoruz. 2 zincir, çift tığ üstü, üçlü trabzan. Bu şekilde. Örnek çok kolay. Çok da zevkli örülüyor. Umarım sizler de severek örersiniz. 2 zincir. Şimdi kenara geldik. 1, 2, üçüncü zincire bu şekilde
üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrardan içine bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 6 zincir çekerek 4 5 6 dönüyoruz. Hemen dibine bir trabzan daha yapıyoruz. Bunlar bizim hep kenar artışlarımız. Bunlara dikkat etmezsek pullar düzgün yerleşmez. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım artışlarımıza. Unuttuğumuz zaman yanlış yerleşim olur pullarda. Onun için dikkat edelim. 2 zincir çekiyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi burada pulumuzu yerleştireceğiz. 1 2 hemen alıyoruz pulumuzu. Bu şekilde tutuyoruz. Hemen önden arkaya doğru geçiriyoruz. Üçünü de birden topluyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Hemen üçlü trabzanımızı yandaki trabzanın üstüne yapıyoruz. 2 zincir, yine trabzan, ikinci, üçüncü, şimdi dördüncüye yeniden pulumuzu yerleştireceğiz. 1 2 üçüncü kapatma kısmına gelince bu şekilde pulumuzu koyuyoruz. Önden arkaya doğru tığımızı geçirip üçünü bir topluyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki trabzanın üstüne trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Üçüncü saydığımız 1 2 3. Onun üzerine de hemen üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yeniden buraya üçlü trabzan yapıyoruz ve 6 zincir çekerek dönüyoruz. 2 3 4 5 6. Bu arka sırada ipim karıştı. Arka sırada pul yerleştirmiyoruz. Burayı komple bu şekilde örerek diğer uca kadar geliyoruz. İki zincir, iki zincir, üçlü trabzan. Bayağı kolay. Sadece yanlardaki artışları şaşırmadığınız sürece çok hızlı da ilerliyor. Zevklerinde örülüyor. Ama işte o kenarlarda işte şaşırdığımız zaman mecbur sökmek zorunda kalıyoruz. Çünkü pulların görüntüsü çirkin oluyor o zaman. Bu şekilde sıranın sonuna doğru da geldim. Aynen buraya da üçlü trabzanı yapıyorum. Hemen zincirimin de üstüne batıyorum. Burada bak şimdi hemen artışımı unutmuyorum. 2 zincir çekip aynı zincirin ikinciye batmışım zincirde. Üçüncüye batacağım. Bazen böyle terslikler olabiliyor. 1 2 3 2 zincir, aynı zincirin içine artışımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 dönüyorum. Hemen döndüğüm gibi yeni artışı da yapıyorum.
2 zincir. Şimdi burada yeniden pullarımızı yerleştireceğiz. 2 üçüncü ve pulumuzu yerleştireceğiz. Alıyoruz pulumuzu. Dediğimiz gibi böyle önden giriyoruz. Arkadan çıkartıyoruz. Üçünü bir toplayıp 2 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki trabzanın üstüne trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bir dahakini 4. trabzanda yapacağız. 2 3 Şimdi yapacağız. Hemen alalım. Önden arkaya bu şekilde 1 2. Hemen çift üstümüzü yine alıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın üstüne trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi yine 4 sayacağız. 2 3 2 zincir. 4. trabzanı yaparken hemen yeniden pulumuzu yerleştireceğiz. Önden arkaya doğru geçiyoruz. Bu şekilde 2 zincirimizi çekiyoruz. Burada da hemen 2 zincir 2 sayıp buraya da trabzanımızı araya 2 zincir ve artışımızı da yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi bu şekilde örüyoruz. Şu pulları böyle bir çekeyim. Bu şekilde her pul sırasında bir tane artıyor. 1 ile başladık. 2, 3. Bir dahakinde 4 olacak. Bu şekilde öreceğiz. Buradaki dikkat etmemiz gereken püf nokta şu. Şu başlangıçlarda 1, 2, 3. çubukta hep pulumuzu yerleştireceğiz. Aralarda 1, 2, 3, 4. trabzanda yani 4. çubukta yerleştireceğiz. Kenarlar 1, 2, 3. Ortalardakiler hep 4 tane de bir. Kafamız karışmasın da dersek şu yolu da takip edebiliriz. Bakın şimdi ilk sıraya yerleştirdiğim pulu çubuğunu devam ettirirsek bakın tam onun hizasına geldi. Şimdi mesela bak burada yerleştirdik. Bir sonraki pulumuzu bunun sırasında olacak. Kenardaki 3.'den sonraki. Burası da aynı şekil. Yani kafanız karışırsa bu çubukları takip edin. Eğer o çubuklar denk düşmüyorsa anlayın ki bir yerde kenarda artırmayı unuttunuz. O sebeple diyorum pullar o zaman çok çirkin görüntü oluşur. Mecbur o zaman söküp tekrardan örmeniz gerekecek. Şimdilik örelim. Devamını beraber yapalım. Arkadaşlar ben beden olarak ördüm. Şu şekilde uzunlukta. Şimdi sizler ne kadar öreceğiz derseniz herkes kendi beden ölçüsünü alsın, kendine yapıyorsa veya kime yapıyorsa ölçüsünü alması lazım. Nasıl bir ölçü alacağız? Göğüs üstünden, koltuk altından ölçümüzü tam alacağız. Aldığımız ölçü mesela örnek veriyorum 90 santimse ya da 100 santimse bunu en az 10 santim eksik öreceğiz. Neden derseniz
örneğimiz esnediği için bolluk olmasın. Bolluk olursa güzel durmaz. Biraz sıkması lazım gövdeyi. Onu da ayarlarsınız. Ayarlamanız için biraz eksik örmeniz iyi olur. Ondan sonra dörde böleceğiz ördüğümüz üstlüğü. Ve önce şunu söyleyeyim, nerede bırakacağız örmeyi? Sıramız pul taktığımız sırada son bulacak. Bir arka sırayı örmeden bırakacağız ki arka kısımda arka kısmı böyle bağlayacağız ya ipiyle. Bu arkası böyle düzgün güzel görünsün. Ondan sonra bunu ikiye böyle katlayacağız. İkiye böleceğiz. İkiye böldükten sonra bir kere daha ikiye böleceğiz. Yani sayıları toplamda dörde böleceğiz. Şöyle göstereyim size. Burada benim arka kısma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pul düşüyor. 8.'ye işaretimi taktım. Oradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraya. Önlerde 7. Arkalarda da 7. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.'ye önün işaretini takmış oluyoruz. Yani her tarafta 7 tane pulum var. Sizler de aynı şekilde bölün. Ondan sonra ön kısmı hep birlikte örelim. Bağlamak için sırta ben böyle bir bağcık ördüm. Çok fazla da uzun örmedim. Şöyle 2 katını göstereyim size. Aynısını da bu kısma birlikte başlayalım. Şöyle yapıyoruz. Önce ipe bir zincir atıyoruz. Şu en son ördüğümüz yerden içinden geçirerek şurada bir bağlıyoruz birbirine. Bir zincir çekerek tığ üstü almadan, bakın tığ üstü almadan bağladığımız yerden şuranın içinden bir tane geçiriyorum. Tığ üstüsüz birbirine tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. En son yaptığımız yerin ortasından geçiriyorum. Yine tığ üstüsüz. Bir zincir çekiyorum. En son yaptığımızın yine içinden, bakın şu iki kanatın içinden geçirerek tığ üstüsüz bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu iki kanadın içinden geçirip bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki kanadın içinden geçirip bağlıyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle örüyoruz. Ondan sonra dönüşü şöyle yapıyoruz. Ben size şimdi burada küçük örnek göstereceğim. Böyle istediğimiz ölçüye kadar örelim. Dönüşü nasıl yapıyoruz? Bir zincir çekerek bu tarafta daha değil, şu arkayı böyle çeviriyoruz. Bak buradan hep iki kanattan girdiğimiz yerden artık daha girmiyoruz. Birer zincir çektiğimiz tarafı çeviriyoruz. Onların ortasından tığ üstüsüz bu şekilde ortalarından geçirerek tığ üstüsüz örüyoruz. Zincir çektiğimiz yer, bakın bir zincir çektiğimiz taraftan ortasından giriyoruz. Tığ üstüsüz sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde dibine kadar bunu bitiriyoruz. Bitirince böyle oluyor. Aynı buradaki yaptığım gibi. İsteyenler bu şekilde de yapabilir. Ben şimdi bir tarafını ördüm.
ön yakanın bir tarafını bitirdim. Diğer tarafı birlikte öreceğiz. Görüntüsünü göstereyim dedim. Şu şekilde. Hatta zincirini de yaptım, askısını. Bu tarafı da şimdi hep birlikte öreceğiz. Arkayı çevirdik. Malum önden bitirmiştik. En son sıramız pullu sıraydı. Arkaya döndük. Bu işaretlediğim yerde bir tarafını bu işaretlediğim yere kadar ördüm. Şimdi ikinci tarafı, diğer tarafı örürken de aynı yere batıyoruz. Aynı deliğe batarak ipimizi buraya bağlıyoruz. Şimdi burada 3 zincir çekeceğiz. Bu biraz bol çekelim, sıkmayalım. 1, ipi de araya kaynaştırıyorum bu şekilde. 2, 3. 2 tığ üstü alıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın üstüne üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde burası üçgen görünüyor. 2 zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıranın sonuna kadar böyle devam edelim. Sıranın sonuna geldim. İşaret koyduğum yere kadar yaklaştım. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Şu şekil. Burayı kapatmadan 2 kere daha doluyorum. İşaretlediğim yere batıyorum. Bu şekilde ikişer ikişer geri geliyorum. 3 tane kalıyor. Hepsini birden çıkartıyorum. Bakın burası da üçgen oldu. Çok sıkmadan 3 zincir çekerek dönüş yapıyorum. Dönüyoruz. Şimdi burada 2 tığ üstü alarak bakın şurayı bak, yine kendime hiza olarak bakıyorum. Pul nereye yerleştireceğim? Tam buraya denk geliyor. Şimdi çevirdiğim gibi buraya ilk pulumu yerleştireceğim. Yerleştirdim. 2 zincir çekiyorum. Hemen yan tarafına üçlü trabzanımı yapıyorum. Araya biliyorsunuz 2, 3, 4. çubukta yeniden pul yerleştireceğiz. Nasıl anlarız demiştik. Bu alttaki sıradan yukarı takip edince zaten bakın aynı yere denk geldi. Buraya da şimdi pulumuzu yerleştireceğim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Yine göstereceğim ben size. Sıranın sonuna yaklaştım. Burada şimdi 2 zincir çekiyorum. Çift tığ üstü alarak çubuğu kapatmadan, biliyorsunuz buraya yerleştiriyoruz. Pul yerleştiriyoruz. Pulumuzu bu şekilde bir kere içinden geçiyoruz. Şu 2 tane kalıyor elimizde. Hemen 2 kere daha doluyoruz. Yanındaki trabzanın üstüne bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane dolamışız. Şimdi bunları 2, 3 tane kalıyor. Üçünü de birden alıyoruz ve burayı kapatıyoruz. 3 zincir çekerek geri dönüyoruz. Arkayı da döndüğümüzde buraya değil, buraya hemen trabzanımızı yapıyoruz. Bakın buraya da bir üçgenimiz oldu. Kenarlar böyle üçgen şeklinde yapa yapa kapatıyoruz, daraltıyoruz yaka kısmını.
V şeklinde göstermek için. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Tekrardan sıranın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Çift tığ üstüme alıyorum. Trabzanı kapatmadan 2 kere daha tığıma doluyorum ve buraya batıyorum. 2 2 3 hepsini birden topluyorum. Şu şekilde görünüyor. 3 zincir çekerek geri dönüyorum. Döndüğüm gibi ne yapıyorduk buraya? Bakın hemen buraya bir tane pul yerleştiriyoruz. Çevirdiğimiz gibi. Anlaşıldığını zannediyorum. Bu taraf nasıl örüleceğini, yani diğer yaka kısmı. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Orayı da bir kere daha göstereyim size. Sıranın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Şimdi buraya yine pul yerleştireceğiz. Pulumuzu biliyorsunuz kapatmadan, buraya yerleştirince kapatmıyoruz. Yine çift tığ üstü alarak yanındaki trabzanın tepesine 2 2 3 zincir çekerek de dönüyoruz. Bu şekilde, bu arkada da kafanız karışmasın. Burası bağladığımız yer, buraya yan tarafa hemen batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yukarıda daha böyle kutucuk kalmayacak şekilde kadar öreceğiz. O kısmını da göstereceğim ben size. Oraya kadar hep beraber örelim. Şimdi bir şey daha size söylemek istiyorum. Şimdi herkes farklı bedende öreceği için, şimdi benim bedenimde, yani ördüğüm bedende pulum orta yere denk gelen pul denk geldi bende. Onun için aynı sıradan bu şekilde devam ettim. Sizinki de aynı şekilde denk gelirse aynı öreceğiz. Ama sizin orta yeriniz diyelim, bunu pula değil de şuraya denk geldi diyelim. Yani iki pulun arasına. Bu sefer de sizin örerken bu şekilde hemen bu dönüşlerde yerleştirdiğimiz pulu yerleştirmeyeceksiniz. Sizinki farklılık gösterecek. Burada amaç nasıl daraltılır onu gösteriyorum ben size. Yani üçgen şekli olarak nasıl daraltıyoruz onu anlatıyorum. Bu şekilde sizin de o şekilde denk gelirse şu iki tanesinin ortasına neyi baz alacaksınız? Döndüğünüzde ilk pul alttan neredeymiş? Onu takip ederek o kısma kadar örüp oraya pulunuzu yerleştireceksiniz. Yani şu alttaki görüntüyle üstteki görüntü aynı olacak. Yani pulların yeri kaymayacak. Buna dikkat edeceksiniz. Benim amacım size bu kenarları nasıl daraltıp yukarıya doğru çıkarız onu göstermek. Burada kafanız karışmasın. Uca kadar ben geldim. Üçgeni neredeyse bitirdim. Son sıramda 1, 2, 3, 4 çubuk görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi burada 3 zincir çekerek 1, 2, 3 çekerek çeviriyorum. Ve çift tığ üstü alarak burada son pulumu yerleştireceğim. Bu şekilde alıyorum. Son pulumu da
yerleştiriyorum. Buradan bunu böyle bir tane çekiyorum. Çift tığ üstü alarak hemen bu yan tarafa trabzanın tepesine batarak 2 2 3 hepsini bir topluyorum. Bu şekilde üçgenimizi bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim, daha iyi anlarsınız. Bakın, üçgenimiz burada bitti. Şimdi buraya askı kısmını yapacağız. Şu diğer tarafta yaptığımız şu askıya aynısını da bu tarafa yapacağız. Bunu arkada bağlamak için yaptığımız yerde göstermiştim. Yine burada da aynı şekilde, şimdi burada bitirdik. Bırakmıyoruz, ipi kesmiyoruz. Hemen bir tane sık iğne yapıyoruz buraya. Bir zincir çekerek hemen içinden geçiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen bir önceki sık iğnenin içinden geçiriyoruz. Aynı işlemi ta arkaya kadar, istediğimiz uzunluğa, askı uzunluğuna kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada göstermek istediğim bir husus daha var. Şimdi bu askıyı böyle örerken isterseniz benim gibi komple örüp arkadan birleştirebilirsiniz. İsterseniz de iki taraftan ayrı ayrı örüp burada fiyonk şeklinde tepeden bağlayabilirsiniz. Benim gibi örecek olanlara aynı şu şekilde tarif edeyim. Şimdi burayı komple öreceğiz. Arkaya nereden birleştireceğiz diyeceksiniz. Bakın burada göstereyim arka kısma. Bakın şurada başladım önden, üçgenin tepesinden. Arkada nerede birleştirdim onu göstereceğim size. Ne kadar mesafe bırakmamız gerektiğini göstermek istiyorum. İşaretimiz buradaydı, biliyorsunuz, koltuk altı işaretimiz. Buradan buraya ben ölçtüm. Ölçtüm derken kutuları saydım, 30 kutu diyelim. Bunun 20 kutusunu bıraktım. Son 10 kutu kala bağladım. Yani 3'te birini arkada boş bırakıyorsunuz, oraya bağlıyorsunuz. 3'te 2'sini sayarak oraya kadar geliyorsunuz. Şimdi beden farklılığı olacağından dolayı kutu sayısı vermiyorum. Yani siz bu arkayı 3'e böleceksiniz. 3'e böldüğünüzün bir kısmını boşta bırakıp 2 kısmını sayarak oraya arkadan omuzla askınızı oraya bağlayacaksınız. Aynı şekilde. Şimdi ben bu zincir kısmını öreyim. Bağlarken de nasıl oraya bağladığımı yine size göstereyim. Bir de omuz askısını örerken gerdirerek ölçü alalım. Mezroyla ölçümüzü alalım gerdirerek, iki tarafa da aynı şekilde düşsün. Muhakkak gerdirelim ama. Çünkü bol kalırsa güzel durmaz. Omuz askısının bir sırasını ördüm. İlk sırasını böyle düzeltiyorum elimle dönmesin diye. Bu şekilde alıyoruz. Arkayı çeviriyoruz. İşaretlediğimiz yerin çıktığı içinden sıkıntı yok. Yerini biliyorum. İşaretlediğim yerin ucuna bu şekilde sık iğne yaparak bağlıyorum ve bir tane daha sık iğne yaparak bağlıyorum ve dönüyorum. Zincir çektiğimiz taraftan omuz askısına ikinci ve son sırasını örüyorum. Bu şekilde diğer uca kadar askımızı örelim, tamamlayalım. Bu şekilde parayomuz da bitmiş oluyor. Hepinizin iyi günlerde giymesini
temenni ederim. Umarım da beğenmişsinizdir. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bir de bana abone olmayı unutmayınız. Çok mutlu olurum. İki taraftan bir yakanın bitmiş hali de bu. Omuzları, askıları bu şekilde. Uç kısmı da bu şekilde tamamlamış oldu.